Bu videoyu birkaç dakika içinde geçeceksin, değil mi? Diğer çoğu videoda yaptığın gibi. Senin için kitap okumayı bir kenara bırak, bir filme odaklanmak. Hatta kısa bir videoyu sonuna kadar izlemek bile bir işkence haline geldi. Evet, maalesef bunu tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Şu an dünyadaki insanların büyük bir kısmı aynı dertten muzdarip. Beylik laflar etmeye gerek yok. Bu videoyu izledikten sonra bir anda full fokus bir insan olmayacaksın. Ama dikkat dağınıklığın seni günlük hayatta zorlayan bir hal aldıysa, bu videoyu izlemek senin için harika bir harita olabilir. Hadi başlayalım. Selam, merhabalar. Dikkat dağınıklığını anlayabilmek için önce beynimizin biraz nasıl çalıştığını inceleyelim. İnsan beyni aslında modern hayat için değil, hayatta kalmak için programlanmış bir makine. Yani bizim odaklanamıyorum diye şikayet ettiğimiz durumlar, beynimizin bizi hayatta tutma stratejilerinden biriydi. Evrim falan işte, yani hepimiz biliyoruz. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Hatta herkes o kadar iyi biliyor ki müfredattan bile kaldırıldı. Neyse, anlaşılabilir olması açısından azıcık bahsedelim. Binlerce yıl önce insanlar avcı toplayıcı topluluklar olarak doğada hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Dikkat o dönemlerde bir lüks değil, tamamen hayatta kalma mekanizmasıydı. Diyelim ki atalarımız ormanda yiyecek topluyor. Eğer tam odaklanıp sadece meyve toplamaya dalarlarsa arkadan yaklaşan yırtıcıyı fark edemezlerdi. İşte bu yüzden beynimiz sürekli çevreyi taramaya programlandı. Potansiyel tehlikeleri, fırsatları ve değişimleri fark edebilmek için. Beynimizin Default Mode Network, yani varsayılan moda denilen bir sistemi var. Bu sistem odaklanmadığımızda aktifleşir ve zihnimize serbest dolaşıma çıkarır. Yani biz bir şeye odaklanmamışken bile beynimiz çevrede daha önemli bir şey var mı diye kontrol eder. Örneğin eskiden bir çalı hışırtısı kaplan mı geliyor acaba diye düşünmemizi sağlarken bugün aynı sistem acaba telefonuma bildirim mi geldi refleksiyle çalışıyor. Beyin eski dönemde bize avantaj sağlayan bu tarama sistemini modern hayata adapte edemediği için ders çalışırken ya da iş yaparken etraftan gelen en küçük uyarıcıya bile tepki vermeye devam ediyor. Dikkat dağınıklığını tetikleyen şeyler bazen o kadar sinsice hayatımıza girerler ki fark ettiğimizde iş işten geçmiş olur. 2 dakikalık bir bakış 3 saatlik kayıpla sonuçlanır. Bunlardan ilki tabii ki telefon bildirimleri. Telefon bildirimleri modern çağın en etkili dikkat hırsızları arasında ilk sırada yer alıyor. Beynin tam odaklandığı o an diye bir ses. Beynin de şu an çok önemli bir şey var. Bakmazsan kıyametler kopar diye bağırmaya başlıyor. Tabii ki dayanamıyorsun, bakıyorsun ve ne çıkıyor? Büyük ihtimalle Ali fotoğrafına kalp bıraktı ya da Hümeyra sana Reels gönderdi gibi bir şey. Hayati mi? Asla. Ama beynin bunu fark etmiyor. Çünkü her bildirim beynine küçük bir dopamin artışı yapıyor. Bu dopamin olayını videonun devamında zaten konuşacağız. Bunun trajikomik yanı, bildirimi kontrol ettikten sonra işe tekrar dönmeye çalıştığında artık iş kafanda o kadar da cazip bir hale gelmiyor. O da yine dopaminle alakalı. Dikkat hırsızlarının bir diğeri ise tabii ki kaçınılmaz olarak sosyal medya. Diyelim ki 5 dakikalık bir mola verdin ve tabii ki çok masumsun. Instagram'da bir story'e bakayım dedin ya da kafanı boşaltmak için TikTok'a girdin ki baştan aşağı çok yanlış bir kafa boşaltma biçimi. Algoritmalar seni bekliyor. İlk video bittiğinde beynin tamam bu sondu diyor. Ama algoritma devreye giriyor ve bunu sevdiysen bunu da seversin diye daha da ilginç bir video sunuyor sana. O videoda gerçekten ilgini çekiyor. Sonra bir tane daha, bir tane daha derken 5 dakika diye girdiğin moladan 45 dakika sonra çıkıyorsun ve kendine soruyorsun. Ben buraya ne yapmaya girmiştim ya? Beynin de bu durumu hiç sorgulamıyor. Çünkü sosyal medya her seferinde küçük dozlarda dopamin pompalıyor. Bazen de dikkatimiz dışarıdan değil içeriden dağılır. Tam çalışmaya başlarken aklına acaba deniz anaları uyuyor mu ya diye bir soru gelir. Beynin de o anki işini bırakıp hemen bu sorunun peşine düşer. Çünkü beynin merak merkezi bu soruya cevap bulamazsak hayatta kalamayız gibi bir sinyal yolluyor. Daha kötüsü sorunun cevabını bulsam bile zincirleme ve dikkat kayması başlar. Deniz analarının uykusunu öğrendin diyelim. Peki balinalar ne yapıyor? Balinaların beyninin yarısı uyurken diğer yarısı uyanık kalıyormuş. Peki yunuslar derken bir bakmışsın belgeseller filan. Ve sonuç? İşin hala bitmedi. Ama artık yunusların nasıl uyuduğunu biliyorsun. Ve beynin de bunu bir başarı olarak sayıyor aslında. Aferin sana. Dikkat dağınıklığı sadece dijital dünyayla sınırlı değil. Çevremiz de bu işte en az sosyal medya kadar etkili. Gürültü, dağınıklık. Ya aslında çalışacaksın da şu kalemleri bir masanın üzerinden kaldır. Sonra başlarsın. Ya da kediler. Benim gibi kedi sahibi olanlar bunu çok iyi anlayacaktır. Tam çalışmaya başlayacağım. Kucağıma gelip kafasıyla elimi itmeye çalışıyor. Neymiş? Sevecekmişim beyefendi. Ya da hayatlarımızın bize dayatması veya yükselen bir trend olarak çok meslekli olmak,
kulağa nasıl geliyor? İnsanlar artık sadece tek bir mesleğe bağlı kalmıyor. Hem yazar olup hem sosyal medya yöneticiliği yapıyorlar. Ya da mühendis olup aynı zamanda yoga eğitmenliği yapabiliyorlar. Kabul edelim, bunun birçok avantajı var. Daha fazla gelir kaynağı, kişisel tatmin, yaratıcılığın artması gibi. Ama işin bir de dikkat dağınıklığı boyutu var. Sürekli görev değiştirirken bu geçişler arasında attention residue, yani dikkat kalıntısı dediğimiz bir olay yaşanıyor. Bu da dikkat dağınıklığını arttırıyor ve bilişsel bir yorgunluk yaratıyor. Bunun yanında birden fazla mesleğe sahip olmak aslında birden fazla kimlik taşımak demek. Beyin her kimliğe geçtiğinde aslında küçük çapta bir kişilik değişimi yaşıyor. Psikolojide buna rol çatışması denir. Her kimlik farklı bir düşünme tarzı, farklı bir odak ve farklı bir enerji gerektiriyor. Bu da beynin sürekli "ben şimdi hangisiyim" sorusuyla uğraşmasına neden oluyor. Yani eskiden bir insan ya avcıydı ya da toplayıcıydı arkadaşlar. Son olarak en büyük dikkat dağıtıcı bazen yine biziz. Özellikle kaygılı hissettiğimiz zamanlarda. Aslına bakarsanız kaygı da insanların hayatta kalma mekanizmalarının bir parçası olarak evrimleşmiş güçlü bir duygu. Amacımızı unutmamamız için tasarlanmış bir alarm sistemi olarak çalışır. Ancak modern dünyada bu sistem bazen ters tepebiliyor ve bizi korumak yerine zihnimizi sabote etmeye başlıyor. İşte tam bu noktada dikkat dağınıklığı devreye giriyor. Peki kaygı neden dikkatimizi bu kadar dağıtıyor? Kaygı duygusu aktive olduğunda beynin amigdala adı verilen bölgesi devreye giriyor. Amigdala tehlike algılayıcı bir yapı ve savaş ya da kaç tepkisinin de merkezi. Tehlike hissettiğinde ise vücuda stres hormonu ve adrenalin salgılanması sinyalini veriyor. Bu hormonlar kalp atışını hızlandırıyor, kasları gerginleştiriyor ve beyni fiziksel bir kaçışa hazırlıyor. Ancak bu tepki sadece fiziksel değil, bilişsel işlevleri de etkiliyor. Beyin, prefrontal korteks ve amigdala arasında bir tür çekişme yaşamaya başlıyor. Prefrontal korteksin aktivitesi düşüyor. Yani odaklanma ve planlama kapasitemiz zayıflıyor. Amigdala daha baskın hale geliyor. Bu da zihnin sürekli bir tehlike arayışına geçmesine sebep oluyor. Sonuç, zihninin bir kısmı yapman gereken işe odaklanmaya çalışırken diğer kısmı ya kötü bir şey olursa senaryoları yazıyor. Dikkat ikiye bölünüyor ve verimlilik düşüyor. Tehdit algısı öncelik kazanır. İşlem kapasitesi azalır. İçinden çıkılmaz bir düşünce döngüsü yaşamaya başlarsın. Ben de üniversitenin başlarında, final zamanlarında filan kaygımla başa çıkamadığım zamanlar yaşamıştım. O zamanlarda hocamız bir video önermişti. Kaygılı hissedeceğinizi düşündüğünüz bir an yaşarsanız bu video size yardımcı olabilir diye. Gerçekten benim aşırı işime yaramıştı. Video İngilizce ama bilmiyor olsanız bile gayet rahat anlayıp uygulayabilirsiniz. O videoyu bulabilirsem muhakkak videonun açıklama kısmına linkini iliştiririm. Dikkat dağınıklığıyla başa çıkma yollarını anlatmadan önce şu söylediğim dopamin olayından da biraz bahsetmek istiyorum. Neden dikkatinizi dağıtan şeyler bu kadar cazip geliyor? İşte burada devreye dopamin giriyor. Dopamin beynin ödül ve motivasyon sistemiyle bağlantılı bir nörotransmitterdir. Yani bir şey gördüğümüzde, bir şey öğrendiğimizde ya da beklenmedik bir şeyle karşılaştığımızda dopamin salgılanır. Eski çağlarda bu mekanizma bize fayda sağlıyordu. Yeni bir av bölgesi mi bulduk? Dopamin yükseliyor. Yabancı bir kabileyle mi karşılaştık? Dopamin yükseliyor. Ama modern dünyada bu sistem sosyal medya bildirimleri, sürekli akan içerikler ve anlık tatminler yüzünden bozulmuş durumda. Beynimiz hala yeni olan iyidir mantığıyla çalışıyor. Ve Instagram'da yeni bir bildirim veya YouTube'da önerilen bir video gördüğünde aynı dopamin tepkisini veriyor. Sorun şu, dopamin hızlıca yükselip düştüğünde beynimiz daha fazlasını istiyor. Bu yüzden 5 dakikalık ara dediğimiz şey saatlerce dikkatimizi dağıtan bir maratona dönüşüyor. Oluşan bu dikkat dağınıklığının yönetilmesindeki en önemli rolü de prefrontal korteks oynuyor. Prefrontal korteks beynimizin ön kısmında yer alan, daha yüksek bilinçsel fonksiyonları yöneten bölgedir. Odaklanma, planlama, karar verme ve irade gücü gibi işlemleri kontrol eder. Ancak bu bölge evrimsel olarak beynin en son gelişen kısmı olduğu için ilkel dürtülerle mücadele etme konusunda her zaman başarılı olamayabiliyor. Yani beynimizin eski bölümleri "bak yeni bir şey var, hemen ilgilen" diye bağırdığında prefrontal korteks "hayır, odaklanmalıyız" diye direnişe geçiyor. Fakat bu direniş zihnin yorulmasıyla zayıflıyor. Bir de işin içine Zeigarnik etkisi giriyor. Bu etki yarım kalan işler ya da cevaplanmamış meraklar yüzünden beynin sürekli o konuya geri dönmeye çalıştığını gösteriyor. Mesela bir bildirim geldiğini gördün ama açmadın diyelim. Beynin bunu yarım kalmış iş olarak algılayıp sürekli sana o bildirimi hatırlatıyor. Aslına bakarsanız bu bahsettiğimiz çok mesleklilik olayında da bu konuda bir zorluk yaşıyoruz. Yani beynimizin diğer bir işte kalıyor olma olasılığı oldukça muhtemel. Peki bu dikkat dağınıklığı durumuyla nasıl başa çıkabiliriz?
İlk olarak Pomodoro tekniği. Bu 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermeye dayanan bir sistem. Zamanlayıcı kuruyorsun. 25 dakika boyunca sadece bir şeye odaklanıyorsun ve sonra ödül gibi 5 dakikalık bir ara. Bunu 4 set şeklinde arka arkaya yaptıktan sonra 20 dakika uzun bir ara veriyorsun ve sonra tekrardan aynı yöntemle çalışmaya devam ediyorsun. Peki bu ne işe yarıyor? Neden böyle çalışmalıyız? Çünkü beynimiz sürekli odaklanmaya uygun değil. Ama 25 dakikalık kısa süreler beyne "hadi dayan, birazdan mola var" mesajı veriyor. Üstelik bu teknik beynin dopamin salgılamasını da sağlıyor. Söylediğimiz gibi dopamin beynin motivasyon yakıtı ve bu küçük aralar bu yakıtı arttırıyor. Sana bu zor gibi gözüküyorsa ve yanına bir eşlikçi arıyorsan, Barış Özyan'ın çektiği video bu tekniğe alışabilmem için benim çok işime yaramıştı. O videoyu da aşağı açıklamalara bırakırım. Diğer bir yöntemimiz tabii ki de ekranı karantinaya al. Telefon, bilgisayar, bildirimler hepsi beynine "beni aç, beni kontrol et, bu çok önemli" diye bağırıyor. Halbuki önemli olan tek şey sensin. Bunun için bildirimlerini kapatıp telefonun rahatsız etme modunu açabilirsin. Evet, bazılarınız için bunu yapmak epey zor, farkındayım. Öyle ki bazı insanlar sosyal medya bağımlılıkları yüzünden akladıkları kara paraları ifşa edip bir de üstüne madde bağımlılıklarını bile sergileyebiliyorlar. Aman arkadaşlar, sonra kamera karşısında "artık yaşamak istemiyorum" diye ciyak ciyak alacak seviyeye getirmeyin kendinizi. Bilim insanlarına göre bir işten kopup başka bir işe odaklanman ortalama 23 dakika sürüyor. Yani bir bildirim yüzünden bölündüğünde işine geri dönmüş olsan bile verimin çoktan düşmüş oluyor. Diğer yöntemimiz beyni yiyecekle kandırma. Evet, beynin yakıtı glikozdur. Ancak abur cubur beyni bir anlığına enerjik yapıp sonra çökertiyor. Bunu seni zamanla çirkinleştiren 8 şey videosunda da uzun uzun anlatmıştık. Onun da linkini yukarı bırakacağım. Peki böyle abuk sabuk atıştırmalıklar yerine beynimizin yakıtı olan glikozu hangi besinlerden alabiliriz? İlk olarak omega 3, beynimizin yapı taşı. Neuron Journal'ın 2017'de yayınladığı bir araştırmaya göre omega 3 asitlerinden biri olan DHA eksikliği yaşayan bireylerde dikkat eksikliği ve odaklanma zorluğu daha sık görülüyor. Beyin hücrelerinin iletişim kurabilmesi için DHA'ya ihtiyacı olduğu, eksikliğinde ise nöronlar arasındaki sinyal iletiminin yavaşladığı gözlemlenmiş. American Journal of Clinical Nutrition'ın 2018 çalışması, düzenli olarak omega 3 olan bireylerin bilişsel esnekliklerinin daha yüksek olduğunu ve dikkat sürelerinin %23 oranında uzadığını raporladı. Peki omega 3'ü hangi besinlerden alabiliriz? Çok özür diliyorum, ülke ekonomisinin çok farkındayım ama hızlıca söyleyeceğim. Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar, chia tohumu, keten tohumu ve ceviz. Alabiliyorsanız ne ala. Diğer yiyeceğimiz yaban mersini. Beynin antioksidan kalkanı. Journal of Agriculture and Food Chemistry'nin 2019 yılında yayımladığı araştırma, düzenli yaban mersini tüketen bireylerin hafıza performansında %33 artış yaşadığını ve daha uzun süre odaklanabildiklerini ortaya koydu. British Journal of Nutrition'da 2020'de yapılan başka bir araştırma, yaban mersinin içerdiği antosiyaninlerin kan akışını artırarak beyne daha fazla oksijen gitmesini sağladığını gösterdi. Bu da zihnin daha genç kalmasına ve dikkatin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor. Yaban mersini sabah kahvaltısında yoğurtla ya da yulafla karıştırıp ya da ara öğünde bir avuç dolusu sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Diğer yiyeceğimiz çikolata. Ama maalesef bitter olanından. Bitter çikolata hem keyif veren hem de odaklanmayı artıran mucizevi bir besin. İçindeki besinler bir yandan uyanıklık sağlayıp odağı artırırken bir yandan da zihni rahatlatıp aşırı stresin etkisini azaltıyor. Frontiers in Nutrition'ın 2017'de yayınladığı bir araştırma, bitter çikolatanın bilişsel fonksiyonları artırdığı ve özellikle karmaşık görevlerde daha hızlı karar verme etkisi kazandırdığı sonucuna vardı. Nature Neuroscience'ın 2018 çalışması, bitter çikolatanın serotonin ve dopamin hormonlarını artırarak ruh halini iyileştirdiğini ve beyin aktivitesini arttırdığını gösterdi. Dikkat dağınıklığıyla başa çıkma yollarından bir diğeri ise müzik. Beynimiz özellikle bazı seslere iyi tepki veriyor. Klasik müzik, lo-fi beatler veya doğa sesleri beynin alfa dalgalarını artırıyor. Alfa dalgaları beynin yarı uyanık, yarı rahat moda girmesini sağlıyor. Bu da tabii ki odaklanmayı kolaylaştırıyor. Spotify'daki bazı focus playlistleri bilimsel olarak bile test edilmiş durumda. Ama burada bir parantez açmak istiyorum çünkü frekans konusu fazlaca istismar edilen bir konu. Bununla ilgili işin uzmanıyla konuştuğumuz bir video hazırlığı içerisindeyiz. Orada bu konuyu uzun uzadıya masaya yatırıp hem daha ayrıntılı hem de daha sağlıklı bilgiler alacağımıza inanıyorum. Dikkat dağınıklığıyla baş etme yöntemlerimizden bir diğeri kaygıyı kontrol altına al. Kaygı beynin kaynaklarını o kadar sömürüyor ki geriye odaklanacak enerji kalmıyor. Peki nasıl sakinleşiriz? 4-7-8 nefes tekniği. Yani 4 saniye nefes al,
7 saniye tut ve 8 saniyede yavaşça ver. Derin ve doğru nefes almak hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan sanıldığından daha etkili. Ayrıca videonun başında söylediğim ve açıklamalarda paylaşacağım videoyu gün içinde uygularsanız sizde de kesinlikle çok işe yarayacağını düşünüyorum. Kaygıyla başa çıkmak için diğer yöntemimiz en kötü senaryo tekniği. Korkunu yaz. En kötü ne olabilir ki diye sor. Hiç psikoloğa gittin mi bilmiyorum ama bu videoyu buraya kadar izlediysen demek ki psikolojine özenli davranmaya çalışan birisin. Onun için muhakkak duymuşsundur. Bir şeyi yazmak beynin onu daha rahat algılayabilmesini sağlar. Günlük yazdığınızda bir gün içinde neler yaptığınızı ya da neler hissettiğinizi daha rahat görme şansınız olur. Sadece günlük tutmak da değil. Bizler seanslarda ya da danışanlarımıza verdiğimiz ödev veya görevlerde bir şey yazıp gözümüzün önüne koymanın ne kadar önemli olduğunu vurgularız. Çünkü beyin evet düşünür ve bir şeylerin farkına varmaya çalışır. Ama bunu gördüğü zaman nöronlar arasındaki bağlantı çok daha hızlı ve sağlam olur. Yani kaygılı hissettiğiniz zaman en kötü ne olabilir ki diye yazdığınızda beyniniz aslında bunun o kadar da kötü olmadığını fark ediyor. Son olarak dikkat dağınıklığıyla arkadaş olmayı öğren. Kendine karşı nazik ol. İnsan beyni günde 6.000 düşünce üretiyor. Her an %100 odaklanman zaten imkansız. Bazen 5 dakikalık bir dağınıklık ardından 50 dakikalık bir odaklanmayı getirebilir. Tabii ki sadece böyle düşünüp demek ki beynim daha odaklanmayı bekliyor deyip kenara çekilmemelisin. Bu yanlış. Ama beynine kızdıkça onu daha kaygılı hale getirip gitgide odaklanmasını zorlaştıracaksın. Unutma, dikkat dağınıklığı seni tembel yapmaz. Beynin seni korumaya çalışıyor. Onu anlamak yenmenin yarısıdır. Zihninin patronu sensin. Onu tanı. Biraz hackle, arada bir de ödül ver. Kim bilir belki bu videoyu izlerken bile 3-4 kez dikkatin dağıldı. Ama buraya kadar geldiysen demek ki odaklanma potansiyelin sandığından daha büyük. Diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.